Uçan Kuş TV ekranlarında partnerim operatör doktor Fatih Dağderen'i aldım karşıma. Sizin merak ettiğiniz soruları bizzat kendim soracağım efendim. Sağlık vaktinde. Hoş geldiniz sevgili partnerim. O kadar yoğunsunuz ki ameliyatlardan vallahi kafanızı kaşıyacak vakti bulamıyorsunuz. Bugün karşıma alıp anca size oturtabildim ve anca soruları hazırlayabildim. Evet. Yine ameliyattan çıktınız. Ne bu yoğunluk? Valla herkes güzelleşmek istiyor. Herkes kendine bir şeyler yaptırmak istiyor haklı olarak. Tabii. Çünkü günümüzde görsellik çok önemli. Özellikle bu sosyal medya olayından sonra işte burun yapıyoruz mesela. Herkes burnun resmini çekiyor, paylaşıyor. Evet. Ne bileyim göğüsleriyle ilgili olarak problem olan kişiler hakeza yine vücutlarıyla ilgili kıyafetleri olsun. Yani sosyal medya insanların dış görünüşleriyle ilgili problemlerini bence çok daha fazla ortaya çıkmasının sebep oldu diyebilirim. Kesinlikle. Çıkarttı Hele yani. ki bence filtreler. Evet. O sosyal medyadaki filtreler ortaya çıktığından beri kadın da erkek de ki ben çok görüyorum erkeklerin de filtre kullandığını. Evet. Ve hatta diyorum ki ya erkek adamsın ya niye kullanıyorsun bu filtreyi diye kendi kendime söylediğim de olur. Hadi kadın bir derece hani o filtreleri kullanır ama erkeklerin filtre kullanmalarına gerçekten çok şaşırıyorum. Ve o kadınlar o filtrelere alıştığı için ve o filtrelerle fotoğraf çektiği için aynaya baktıklarında gördükleri kadından asla Gerçek memnun o değil. olmuyorlar. Ve bence o filtreli hali görmek için de A'dan Z'ye hani gerek benim meslek grubumda gerek Evet. hani ev hanımları gerek başka meslek gruplarındaki bütün kadınlar size başvuruyorlar. Aynen öyle. Bir de özellikle elinde fotoğrafla size başvuranlar vardır eminim. Kesinlikle. İşte Angelina Jolie dudağı olsun, Aynen. Adriana Lima burnu olsun, bilmem Aynen. kimin elmacık kemiği falan. Aynen. Sonra peki onlara benzemediklerinde, uyandıklarında nasıl problemlerle karşılaşıyorsunuz diye konuya estetikten girmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi şöyle aslında ben daima doğallıktan yanayım ve gerçekçilikten yanayım. Elinde fotoğraflarıyla gelen hastalara diyorum ki bakın diyorum bunun gibi olmayabilir burnunuz. Mesela burun yaptırmak istiyorsa ama diyorum yani niyetinizin ne olduğunu, amacınızın ne olduğunu, beklentinizin ne olduğunu çok iyi anladım diyorum. Bu da çok önemli bir şey aslında hastayla doğru iletişim kurabilmek açısından. Yani fotoğraf getirmelerine karşı değilim. Fakat anlaşabiliyorsak ama gerçekten ben illa böyle istiyorum, illa şöyle istiyorum diyen olduğu zaman ki gerçekten o istediği de oluşamayacaksa eğer o zaman ameliyatı kabul etmemek en doğrusu. Baştan çözmüş oluyorsunuz. Diğer şekilde sonrasında problem yaşarsınız. Ama mantıklı insanlar söylediklerimizi anlıyorlar. Belki onların gösterdikleri resmin çok daha iyisine kavuşuyorlar. Ama kendi yüzlerinde, kendi vücutlarında. Biraz öyle düşünmek lazım. Tabii. Mesela meme yapacağımız bir hasta benim daha önce yaptığım hastalarımın resimlerini getiriyor. Diyor ki ben de diyor bu büyüklükten istiyorum. Buna ne kadar koydunuz? Diyelim ki 350 koyduk. O zaman diyorum ki ama diyorum size bu 350 bununki gibi olmayabilir. Neden? Çünkü onun mesela göğsü, önceki göğsü sıfır değil. Diyelim ki göğsünde 200-300 cc'lik bir ağırlık var. O kadarlık bir doku var veya gramlık diyelim. Onun üzerine 350 daha koyduk. Ne oluyor? 600 cc ya da 550 cc'lik bir büyüklüğe ulaşıyor. Ama diyorum senin göğsün dümdüz, erkek göğsü gibi. Sana ben 350 koyarsam bu ancak 400 cc olur. Yani 12 kadar büyük olmayabilir. Demek ki yani hep protezleri diyorlar ki işte bu kaç bedene denk gelir, bu kaç bedene denk gelir. Aslında o kaç bedene denk gelmiyor. Sizin göğsünüz artı o bir bedene denk geliyor. Tabii ki. Bu da tabii ki boyla ilintili, göğüs kafesiyle ilintili, göğüs yapısıyla ilintili, kiloyla ilintili. Yani sözün kısası hastaların beklentisini anlamak anlamında fotoğrafla gelmeleri doğru bir şey. Ancak kendilerininki aynı onun gibi olacak anlamında bu tabii ki taşımıyor. Bir de farklı bir şey olarak mesela diyelim ki göğsü hafif dökümlü olan bir kişide protez de koyduğunuzda hafif yine dökümlü olabiliyor. Bundan hoşlanan kişiler var mesela hani göğsün biraz hafif büyük ve dolgun ama hafif böyle dökümlü olabilir diyenler var. Oysa göğsü dümdüz olan hiç sarkık olmayan bir göğüste koyduğunuz zaman böyle dimdik duruyor. Şimdi bir tanesinde füze gibi dimdik, bir tanesi hafif dökümlü. Şimdi
hafif dökümlü dedim, yani hafif böyle sarkık demeyeyim de hafif böyle aşağı doğru. Yani Basık. basık bir memeden bahsediyorum. Şimdi öyle bir beklentisi olan kişi işte yaptığınızda aslında göğsü dümdüz olan bir kişi de dimdik duruyor. Pek çok kişinin istediği bir şey. Ama diyor ben göğsüm hafif aşağı doğru insin istiyordum. Bunu sağlayamıyorsunuz mesela örnek olarak. Ya da hafif göğsü sarkık olan bir kişide koyduğunuz protezle füze gibi dimdik yapamayabilirsiniz. Dikleştirmek gerekebilir. Bunu da yine aynı şekilde anlatmak gerekiyor. Bakın diyoruz, yani sizin göğsünüz küçük ama sarkık beraberinde. Eğer sarkıklığı varsa dikleştirmek gerekir. Yani bir başka arkadaşınızın sarkık olmayan göğsüne bir protez konmuşsa ya da ben koymuşsam onun göğsünü çok beğenmiş olabilirsiniz. Ama o ona has, onun yapısı o şekilde olduğu için öyle bir göğüsle karşılaşmış. Oysa ki senin göğsün biraz daha sarkık durabilir. Yani onu ben yaptım, onu çok beğendin, seni de ben yapıyorum ama sen onunki kadar güzel bir sonuç almayabilirsin gibi. Evet. Yine aynı anda mesela aynı aileden ya da işte kuzen oluyorlar, 3 kişi 4 kişi geliyor ve ben baktığım zaman göğüslerine diyorum ki en güzel onunki olacak diyorum. İkinci diyorum seninki olacak, üçüncü seninki olacak. Aslında yapan aynı cerrah, kullandığım protez de aynı olabilir. Belki aynı size olabilir ama 3 farklı kişide, 4 farklı kişide farklı sonuçlarla karşılaşılır. Ya zaten deri çok önemli. Evet. Derinin inceliği, kalitesi, Aynen. rengi, Aynen. Kadının göğsünün yapısı, çatısı, kilosu. Yani A'dan Z'ye o kadar çok etken var ki bir estetiğin ortaya çıkaran ya da Kesinlikle. onu farklı gösteren, yani tabii ki de cerrah aynı cerrah ama ortaya çıkacak ürün çok çok farklı olabilir. Yani hani bu burun estetiği, botoks, dolgu ya da her şeyle alakalı aslında. Aynen öyle. Peki meme estetiğiyle alakalı protezler, bu dikleştirici, hani tamam protezi taksın, ekstra da dikleştirici ameliyat mı yapıyorsunuz? Mesela dikleştirmek gerekiyorsa. Aynen öyle. Şimdi biz hastalarımıza hep şu soruyu sorarım mesela. Çünkü günümüzde bütün hastalarımız İstanbul'dan gelmiyor. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden, diyelim ki Antalya'dan, ne bileyim Mardin'den, Kayseri'den, Trabzon'dan, Van'dan, her taraftan hasta geliyor. Yurt dışından da sanırım Yurt dışından da çok sık geliyor. Evet, yurt dışından da sık geliyor ama Anadolu'dan da geliyor. Yani hepsi İstanbul'da yaşayan hastalar değil. Bu hastalar tabii ki bizimle bazen görüşemiyorlar ama biz onlara birkaç soruyla vücutlarının nasıl olduğunu, göğüslerinin nasıl olduğu hakkında fikrimiz oluyor. Fotoğraf da istiyorum zaten. Fotoğraflarına bakınca da neye ihtiyacı olduğunu direkt olarak oradan aslında anlamamız mümkün. Mesela hasta geliyor ya da fotoğrafını gönderdiğinde ya da fotoğraf göndermek istemiyorsa direkt olarak soru olarak diyorum ki mesela göğsünüz küçük mü? Beraberinde de sarkıklık var mı? Yani diyorum kollarınız aşağıdayken göğsünüzün altında kalem durur mu? Bakın çok kritik bir soru bu. Yani kolunuz aşağıdayken göğsünüz küçük ama altında kalem duruyorsa bu meme için mutlaka dikleştirme gerekir. Eğer dikleştirme yapmazsanız göğsünüz büyür ama hafif sarkık olarak devam eder. Zaten protezde bir ağırlık, o ağırlık da otomatik olarak onu aşağı doğru çekecek. Bu nedenle sarkık bir göğüs olur. Tabii hasta sonrasında ameliyat güzel geçmedi, başarısız oldu diyerek aslında bunu size söyleyebilir. Bu nedenle bu tip hastaları uyarmak babında size diyorum dikleştirme de gerekebilir aynı seansta. Peki dikleştirme nasıl bir ameliyat protezin aksine? Şimdi dikleştirmede meme başı çevresinden aşağı doğru ve alt kırımda olacak şekilde bir izle gerçekleştirdiğimiz bir işlem. Ha, kesi var yani. Tabii kesi var. Yani protezde biliyorsunuz alttan küçük bir yerden girerek koyuyoruz. Yaklaşık olarak 4 santimetre, 4,5 santimetre civarında ama dikleştirme yapıyorsak bu defa meme başını hafif yukarı doğru almak gerekiyor. Bu amaçla da meme başından aşağı doğru, bazen meme başından aşağı doğru ve hafif alt kırımda olacak şekilde yapmak gerekiyor. Tabii dikleşecek göğüsler ya da sarkık memeler aslında 3 tiptir. Biz bunlara tip 1, tip 2, tip 3 deriz. Bazen çok aşırı sarkıktır. Bu tip hastalarda iz tabii ki alttaki o T izi dediğimiz, yani alta doğru uzanan iz biraz daha uzun olabiliyor. Aslında yani hastanın memesinin formuna göre, şekline göre, sarkıklığın şekline göre bu hastalarda bu işlem yapılıyor. Bir de bunun tam tersi var. Hastanın göğsü sarkık. Aslında büyüklüğü fena değil ama sarkık. Tamamen sarkmış durumda. Bu tip hasta eğer o sarkıklığıyla beraber, yani sarkıklığını sadece dikleştirebilirsiniz. Ama beraberinde biraz büyüsün de istiyorsa
bakın bu defa amaç dikleştirmek aslında. Dikleştirmekle beraber biraz sıkılaşsın, biraz daha dolgunlaşsın istiyorsa gene protez kullanıyoruz. Yani protezi biz iki amaçlı kullanıyoruz. Birincisi küçük memeli hastalarda Tabii. protez yapıp dikleştirmek yapıyoruz. İkincisi ise sarkık memeli hastalarda dikleştirmeye protez ekliyoruz. Birisinde proteze dikleştirme yapıyoruz, birisinde ise dikleştirmeye protez ekliyoruz. Yani bu şekilde yaptığımız hastalar var. Mesela bazı hastalar geliyor, bu hastanın göğsü normal şartlarda büyük. Bu hasta istiyor ki beraberinde protez de koyayım. Yani protez koyunca o göğüs daha sıkı, daha dik, daha iyi görünüyormuş diyor. Halbuki buna gerek yok kesinlikle. Göğsü sarkmış, hiç dokusu da yok ise protez gerekiyor. Yani göğsünde yeterli miktar dokusu olan bir hastaya protez yapmak çok akıllıca değil. Yani mevcut dokuyu çıkaralım, yerine protez koyalım. Böyle bir şey olamaz, olmamalı zaten. Yani amacımız protez yaparken hastanın ihtiyacı varsa bunu yapıyoruz ki böyle şekilde olursa çok daha iyi oluyor. Yine hastadan bahsederken mesela küçültme yapacağımız hastalarda her hasta yine aynı sonuç almayabilir. Bazı hastaların dokuları sıkıdır. Resmen böyle keserken kalıp bir peynir diyorum ben hep ameliyatta da. Bak diyorum ne kadar kalıp gibi, yani dokular böyle düzgün, sıkı, derisi çok iyi. Bazı hastalarda ise doku böyle pörsümüş, yağ dokuları böyle incelmiş, böyle nasıl desem yumuşacık bir şey. Ve bu tip hastalarda mesela deri de eğer gevşekse böyle bir hastanın ileriki yıllarda memesi yine bir miktar deforme olabilir. Ama göğüs dokusu sıkıysa, derisi kaliteli ise bu hastayı yapın. Mesela 20 sene sonra bile aynı göğüsle karşılaşabilirsiniz. Mesela 20 yıl önce yaptığım bir hastam gelmişti bir defasında. Ya hocam diyor, nasıl yaptım bilmiyorum diyor. Bütün arkadaşlarım yaptı, hepsininki diyor salkım saçak oldu diyor. Benimki diyor hala diyor taş gibi duruyor. Dedim ki bu benim değil, aslında sizin vücudunuzun Tabii ki. başarısı. Biraz da öyle değerlendirmek lazım. Nihayetinde yani her hasta için aynı sonucu alacağız gibi bir kaide söz konusu değil. Fakat bilinmeli ki bizler artık bu konuda hani binlerce, on binlerce ameliyat yaptığımız için hangi hastaya ne gerektiğini, hangi hastaya hangi işlem, hangi teknik gerektiğini artık çok iyi bir şekilde öğrenmiş durumdayız. Yani Peki bilgisayardan gösteriyor musunuz bu arada, araya giriyorum? meme için bilgisayardan göstermeyi çok doğru bulmuyorum. Burunda artık simülasyon muayenenin rutin bir parçası oldu ama. Meme simülasyonu var mı? Meme simülasyonu da var fakat bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü gerçekten o simülasyondaki kadar net veya aynı sonucu alamayabiliyorsunuz. Yani orada da aslında yapılan çalışmalar var. İşte 300 cc proteze nasıl görünür, 500 cc nasıl görünür? Birincisi hem şeyi uzatıyor, hastanın görüşmesini uzatıyor. Ondan çok çok daha önemlisi yani aynı sonucu alamıyorsunuz ki hasta için de bu hakikaten travmatik bir sonuç olabiliyor. Ama mesela meme protezinde büyüklüğü belirlerken benim yaptığım bir yöntem var ki yani zaten YouTube videolarımda falan bunları hep gösteriyorum ya da Instagram'da. Ne yapıyorum? Mesela hastaya bir sütyen giydiriyorum, sıkı bir sütyen ve protezlerin elimizde oyuncak modelleri var. O oyuncak modelleri mesela koyuyorum. Şimdi hastaların tabii ki bu konuda hiç bilgisi olmayabiliyor. Mesela 300 cc diyor çok büyük olmayacak değil mi? Yani o zannediyor ki bir kavun gibi olacak, bir karpuz gibi olacak. Böyle bir şey yok aslında. 300 cc'lik protez yani avucunuza gelebilecek bir şeydir. Keşke yanımda getirseydim biraz protez. Ve hastanın mesela göğsüne diyelim ki 275 koyuyorum. Diğerine 300 koyuyorum. Hasta bakıyor böyle dokunuyor falan. Bu diyor küçük diyor, biraz daha büyük. Bir büyüğüne çıkıyoruz, bir büyüğüne çıkıyoruz. Hasta bir noktaya geliyoruz, diyor ki bu iyi diyor, güzel diyor ama ben yine de durmuyorum. Daha büyüğüne çıkıyorum. Daha büyüğüne çıkınca bu daha iyiymiş diyor mesela ya da hayır bu kesinlikle olmaz diyor. Yani o kadar bir dengeye geliyoruz ki en sonunda böyle iki arada kalıyoruz. Mesela diyelim ki 350 mi 375 mi yapalım ya da 375 mi 400 mi yapalım aralığında kalıyoruz. O zaman da tabii ben kendi tercih ve takdir hakkımı kullanıyorum. Eğer hastanın göğüs dokusu çok yumuşak ise, derisi gevşek ise o zaman mutlaka biraz büyükten yanayım. İkincisi hastanın omzu geniş ise, boyu uzun ise ya da poposu biraz büyük ise daima büyükten yanayımdır. Ama hasta küçük bir hasta ise, minyon bir kişi ise, omuzları darsa, poposu küçükse o zaman küçük protezden yanılıyorum ki her zaman doğal protez çok çok daha iyidir. Tabii ki bütün bunu yaparken de hastayla birlikte karar verdiğimizi mutlaka herkes de bilmeli.
Ve bu hastalar hiçbir şekilde bu tip ameliyatları yaptığımız hastaların %70-75'i hiç doğum yapmamış bekar bayanlar aslında. Ya da evli ama daha çocukları olmamış insanlar. Hep merak ettikleri şey süt verebilir miyiz Evet, derler. ben de onu soracaktım. Evet. Emzirme silikonla beraber. Hiçbir problem olmuyor. Hatta dün bir hastam geldi. Hocam dedi 1 ay oldu keseli. 10 yıl önce yapmıştım. Nasıl dedi göğüsler? Dedim gayet güzel. Değiştirelim mi dedi. Dedim ki yani bir ultrasonla bakalım. Eğer bir problem varsa değiştirelim. Yoksa dedim devam. Yani 20 yıl önce yaptım, 25 yıl önce yaptım. Hastalarım bile zaman zaman fotoğraflarını gönderiyorlar. Görüşüyoruz ya da Instagram'da diyelim canlı yayın yapıyorum. Hasta çıkıyor. Ben bile hatırlamıyorum hastayı. Yani 20 yıl önce diyor siz yapmıştınız. Hakikaten insan da mutlu oluyor. Tabii. Ama nihayetinde hani protezler gidebildiği yere kadardır ama bütün dünyadaki genel eğilim 10 yılda bir değiştirilmesi yahut sürekli takip. Yani takipten Tabii, kastım ultrason. yıllık ya da 2 yılda bir. Zaten kadınların biliyorsunuz yani her yıl ya da 2 yılda bir mutlaka bir ultrasonla mamografiyle kendilerini göğüslerini göstermeleri gerekir. O yapılan testlerde de herhangi problem yoksa devam etmelerinde hiçbir sakınca olmuyor. Peki silikonlu memeye mamografi çekilirken ağrı ve acı oluyor mu ve çekilebiliyor mu? Çekilebilir, hiçbir ağrı acı da olmaz. Peki zararı var mı silikona, mamografinin? Hayır, hiçbir problem olmaz. Hatta geçen bir doktor arkadaşım biraz da şov içerikli yola çıkmış bir protezi bir tane kamyonun altına koymuş. Bak diyor patlamıyor. Yani hakikaten ben de bir programda öyle bir şey yapmıştım. Demiştim işte bakın ben 85 kiloyum. İşte protezin üzerine çıktım. Bakın dedim üzerine ayağımla basıyorum. Patlamıyor. Yani protezler gerçekten çok dayanıklı şeyler aslında. Böyle patlayacak ya da rüptür olacak diye bir şey söz konusu değil. Ama yine de 200-250 hastada bir tanesinde rüptürle karşılaşabiliyoruz. Patlamak nedir peki? Yani patlamak dediği şey aslında o silikonun oradan yırtılması, içeride Yırtılması, evet. Yani Ama patlaması, neden yırtılır? dediğim gibi yani patlama aslında bir bomba patlaması gibi değerlendirmemek lazım. Tabii canım. Ya da yani vücuda herhangi bir zararı olan bir şey değil. Bunun öncelikle bilinmesini isterim. Neden yırtılır? Şimdi şöyle, ya cerrahi hatadan olabilir. Yani ameliyat esnasında bir iğne geçebilir. Yani şimdi onu çünkü tabana dikiyorsunuz bütün dokuyu yani giriş yerinize. Oradan bir tane küçük bir delik bile derseniz belki 6 ay 1 yıl sonra oradan bir şey olabilir. Sızıntı yapabilir. Yani yani 20-30 civarında sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Ama diyelim ki 10 yıl önce yapmışsınız. Yani 10 yıl içerisinde cerrahi bir hata yapsanız da böyle bir şeyle karşılaşılmaz. Ama 10 yıl sonra hastanın bir rüptürle yani protezde bir yırtılmayla karşılaştığı durumlar da olabiliyor. Yani tabii burada kimseyi suçlayamayız. Yani hor kullandın, çok sıktın, işte ne bileyim emniyet kemeri taktın falan gibi değil. Spor yaparken peki zarar var mı? Hayır, hiçbir sakıncası olmaz. Yani dediğim gibi protezde yırtılma 200-250 hastada bir görülen bir şey. Yani tıp literatüründe. Göğüs çalışmak, sırt çalışmak, ağırlık çalışmak Hayır. zarar verir mi? Hayır. Yani o anlamda bir problem yok çünkü sporcu hastalarımız da oluyor. Yani benim hakikaten profesyonel spor yapan, fitness eğitmeni olan, işte ne bileyim pilates eğitmeni olan bir sürü hastam var. Yani beden hocası olan çok hastalarım var. O yüzden hani ben yüzlerce, binlerce spor yapan, hakikaten professional anlamda bu anlamda uğraşan hastalarla karşılaştım. Böyle bir sorunla karşılaşmadık. Ama dediğim gibi yine de bütün yani ben tıbbi literatürden bahsediyorum. Kendi hastalarım için de aynı şey geçerli. Çünkü ben çok meme protezi yapmış bir hekimim. Yani rakam olarak söyleyecek olsam herhalde 10 bin, 20 bin üzerindedir. Yani çok sayıda yaptım. Yani günde 4-5 tane yaptığım ameliyatlar. Çok yüksek. O yüzden de bu anlamda hani benim verilerim benim için bile yeterli yani literatüre bakmasam bile az çok bu konuda bilgim oluyor. O yüzden hani protez hakikaten bence güvenli bir şey ve sonuçta 60 yıldan beri kullanılıyor bütün dünyada. Artık yani binlerce hekim, binlerce hasta, 10 binlerce kişi yaptırmış, milyonlarca insan yaptırmış diyeyim daha doğrusu. Yani protezle ilgili olarak en ufak bir kaygı yok. Kaldı ki plastik cerrahinin mucizesi biliyorsunuz. Yani ben plastik cerrahinin 4 mucizesi olduğunu inanıyorum. Bunlardan birincisi protezdir. 1962'den beri yapılıyor yani bütün dünyada. Wow. İkincisi liposuction'dır. Yani önceden liposuction yoktu. Yani vücut şekillendirmek için şu anda en çok kullandığımız enstrümanımız yani liposuction. Hakikaten bir kişiye o kum saati görüntüsünü verebilmemiz, ne bileyim fazlalık olan bölgelerindeki yağlarını hiçbir kesi yapmadan alabilmek bir mucize yani. Ama çok yan etkileri yok mu? Liposuction'ın
Liposuction yan etkili olan bir şey değil. Hiçbir yan etkisi olmaz. Tam tersine yani olumlu etkilerinden bahsedebiliriz. Yani yağ almak yan etkili bir şey değil. Ha, komplikasyon diyecek olursanız ameliyat Ya da komplikasyon. komplikasyon diyecek olursanız komplikasyonu o tabii ki olabilir. Ama bu da tamamen ellerle ilgilidir. Yani hekimin Hastane. kesinlikle yani liposuction belki plastik cerrahinin hani düşünüldüğü zaman en tehlikeli ameliyatıdır diyebiliriz. Çünkü yağ embolisi olsun veya diğer problemlerle ilgili olarak. Ama burada tabii ki hekimlerin tecrübesi burada çok önemli. İkincisi hastaların da kendilerini hakikaten bu işi sık yapan bir hekime emanet etmeleri gerekiyor. Diğer şekilde hani hastaya eğer travmatik bir yaklaşım yapılırsa, çok kan kaybedilirse. Şimdi liposuction'da mesela son yıllarda özellikle tabii ki 360 derece dediğimiz yani ciddi anlamda yağ aldığımız işlemler yapıyoruz. Tabii bu esnada da hastada bir miktar kan kaybı olabiliyor. Ama hani liposuction mutlaka kan verilen bir ameliyat değildir ki ben hani şöyle söyleyeyim en çok burun yaptım diyorum ama aslında düşündüğüm zaman en çok lipo yaptım, liposuction yaptım. Neden diyeceksiniz? Çünkü bütün ameliyatlara kombine ettik biz bunu. Yani ne bileyim mesela karın germeyi yaptık, mutlaka yağ aldık belinden ya da karnından. İşte sadece liposuction için kullanmadık yani meme yaptık, memeye kullandık. O yüzden liposuction en sık yaptığımız işlem. Hani bu kadar yaptığımız aslında kaç hastaya kan verdim ki yani böyle düşündüğüm zaman hani bir elin parmaklarından fazladır mutlaka ama düşünün yani on binlerce hastadan bahsediyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer bu konuda tecrübeli bir hekimle karşı karşıya değilseniz, iyi bir hastanede, iyi bir klinikte değilseniz, evet bu sizin için ciddi bir tehlike. Her zaman söylüyoruz. Ehil Evet. ellerde, güvenilir yerlerde ve en önemlisi öyle güzellik merkezlerinde vesaire değil. Hastanelerde bu tarz cerrahi işlemleri tercih etmenizi her seferinde sağlık vaktinde söylüyoruz efendim. Liposuction tıp merkezinde bile olmaz. Evet, kesinlikle. Yani tıp merkezinde daha yaptıramazsınız. Yani ameliyathanesi olan bir yerde bile yaptıramazsınız. Kesinlikle. Mutlaka bir hastane şartları gerektiren bir şey. Yani liposuction'ı Kesinlikle. çok küçümsememek lazım. Basit bir ameliyattır, kolay bir işlemdir ama iyi bir elde, ehil bir elde çok güzel sonuç alacakken eğer ki tecrübesi az olan bir yerde veya bir hekimde çok ciddi problemlerle sonuçlar. karşılaşabilirsiniz. Bu sizin için de çok ciddi problem ve travmaya sebep olabiliyor. Tabii. İkincisi liposuction'ın tekrarı da yok aslında soracak olursanız. Yani burun ameliyatı nasıl ki ikinci defa, üçüncü defa ameliyatı yaptığımız zaman zorsa liposuction için de aynı şey geçerli. Meme için de aynı şey geçerli. Yani bu tip ameliyatları bir defa yaptıracaksınız, tam yaptıracaksınız. Yani ikinci tekrarı hakikaten çok ciddi problem, çok ciddi sıkıntıdır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ben sevgili teşekkür ederim. partnerim. Sağ Evet, olun. Fatih Dağdelen'le bu konularla alakalı estetik ve güzellikle alakalı konularımız devam edecek efendim. İzlemede kalın.